O sabah Avrupa'nın en seçkin şövalyeleri karşılarında kimsenin duramayacağına o kadar emindi ki, gökyüzü üzerimize yıkılsa mızraklarımızla tutarız diyorlardı. Yıldırım Bayezid'i yüzlerce kilometre uzakta ve Osmanlı ordusunun karşılarına çıkacak cesareti olmadığını sanıyorlardı. Fakat güneş yükseldiğinde karşılarındaki tepelerde savaş düzenine girmiş Osmanlı sancaklarını gördüler. Bayezid gelmişti. O gün Nibolu'da yalnızca iki ordu çarpışmayacaktı. Avrupa şövalyeliğinin gururu, Yıldırım Bayezid'in hızı, disiplini ve savaş aklıyla karşı karşıya gelecekti. Hazırsanız Nibolu Savaşı'na gidiyoruz. Ama bu büyük savaş bir sabah ansızın başlamadı. Nibolu'ya giden yol yıllar önce Konstantinopolis surlarının önünde açılmıştı. O yıllarda Yıldırım Bayezid, Konstantinopolis üzerindeki Osmanlı baskısını giderek arttırıyordu. Şehir 1394'ten beri abluka altındaydı. Bizans'ın dış dünyayla bağlantısı iyice koparılıyor, imparatorluğun hareket alanı her geçen gün biraz daha daralıyordu. Bizans Avrupa saraylarından yardım istedi. Fakat Osmanlı ilerleyişinden endişe duyan yalnızca Bizans değildi. Macar kralı Sigismund da Osmanlıların Balkanlardaki yükselişini kendi krallığı için büyük bir tehdit olarak görüyordu. Papa'nın desteği ve Sigismund'un çağrısıyla büyük bir Haçlı ordusu kuruldu. Fransız ve Burgonya şövalyeleri, Macar askerleri, Alman birlikleri, Ospitalyer şövalyeleri, Eflak kuvvetleri, Venedik'le Ceneviz gemileri aynı sefer için bir araya geldi. Kağıt üzerinde son derece güçlüydüler. Fakat bu tek bir komutanın emrindeki düzenli bir ordu değildi. Farklı milletlerden, farklı hedeflerden ve birbirleriyle yarışan soylulardan oluşuyordu. Özellikle Fransız şövalyeleri zaferin şerefini kimseyle paylaşmak istemiyordu. En ağır zırhlar onlardaydı. Avrupa'nın en ünlü ailelerinden geliyorlardı ve karşılarındaki Türkleri kolayca dağıtacaklarına inanıyorlardı. Haçlı ordusu Tuna boyunca ilerlemeye başladı. Vidin fazla direnmeden teslim oldu. Rahova ise direndi. Şehir düştüğünde yağma ve katliam yaşandı. Osmanlı esirlerinin öldürüldüğüne dair haberler yayıldı. Arka arkaya gelen bu başarılar Haçlıların özgüvenini daha da arttırdı. Sonunda Tuna kıyısındaki Nibolu Kalesi'nin önüne ulaştılar. Kalenin komutanı Doğan Bey'di. Nibolu küçük bir sınır kalesi değildi. Yüksek bir noktada bulunuyordu. Surları güçlüydü. Haçlı ordusunda kaleyi kısa sürede yıkabilecek yeterli ağır kuşatma makineleri yoktu. Doğrudan saldırıyla sonuç alamayınca kaleyi kuşatarak açlığa zorlamaya karar verdiler. Büyük çadırlar kuruldu, ziyafetler verildi. Şarap fıçıları açıldı. Bayezid'in yüzlerce kilometre uzakta Konstantinopolis çevresinde olduğunu düşünüyorlardı. Büyük bir orduyu kısa sürede Nibolu'ya getirmesi onlara göre imkansızdı. Onlar Tuna kıyısında zaferi beklerken Nibolu'daki Osmanlı askerleri kuşatmaya direniyordu. İşte Nibolu'dan hafızalarımıza kazınan o an geldi. Gece karanlığında tek başına ilerleyen bir atlının kale surlarının altına kadar geldiği söylenir. Ardından karanlığın içinden gür bir ses yükselir. "Bire Doğan! Bire Doğan!" Surlardaki askerler aşağı baktığında Yıldırım Bayezid'i görür. Padişah kale komutanına şöyle seslenir. "Doğan, dayanasın, ordumla arkandayım." Sonra gecenin içinde kaybolur. Bayezid geliyordu. Osmanlı ordusu Konstantinopolis çevresinden Balkanlara doğru olağanüstü bir hızla ilerledi. Sırp müttefikleri de Bayezid'in kuvvetlerine katıldı. Üstelik bu ilerleyiş o kadar iyi gizlendi ki Haçlılar Osmanlı öncüleri Nibolu yakınlarında görünene kadar ana ordunun ne kadar yaklaştığını anlayamadı. Nibolu'daki büyük hesaplaşmaya geçmeden önce bu tarz sinematik tarih belgesellerini kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. 25 Eylül 1396 sabahı. Haçlılar Osmanlı ordusunun karşılarındaki tepelerde savaş düzeni aldığını gördü. Bayezid gelmişti. Macar kralı Sigismund, karşılarındaki ordunun rastgele dizilmediğini fark etti. Osmanlıların ani geri çekilmelerle düşmanı üzerine çekebileceğini, ardından asıl kuvvetlerle vurabileceğini biliyordu. Önce hafif birlikler ve piyadeler ilerlemeliydi. Osmanlı hattı yoklanmalı, tuzak varsa ortaya çıkarılmalıydı. Bu yüzden Fransız ve Burgonya şövalyelerini uyardı. Fakat Fransızlar bunu korkaklık olarak gördü.
Zaferin şerefini başkalarına bırakmak istemiyorlardı. Onlara göre Avrupa'nın en seçkin şövalyeleri beklemezdi. En önden saldırırdı. Ve öyle yaptılar. Ağır zırhlı şövalyeler Osmanlı haplarına doğru hücuma geçti. İlk anda karşılarında hafif Osmanlı birliklerini ve okçularını gördüler. Fakat tırmandıkları yamaç göründüğü kadar kolay değildi. Bayezid ön hatlarını korumak için toprağa eğik biçimde sivri kazıklar çaktırmıştı. Şövalyeler kazık hattına ulaştığında bazı atlar yaralandı. Bazı şövalyeler yere düştü. Birçoğu ise atından inmek, kazıkları sökmek ve savaşa yaya devam etmek zorunda kaldı. Şimdi onlarca kilo ağırlığındaki zırhların içinde, ok yağmuru altında, eğimli ve parçalanmış bir arazide yukarı tırmanıyorlardı. Onları zorlayan yalnızca Osmanlı okları ve kılıçları değildi. Kendi zırhlarının ağırlığı da düşmana dönüşmüştü. Yine de Fransız şövalyeleri ilerledi. Kazık hattını aşarak öndeki azaplar ve Osmanlı okçularıyla göğüs göğüse çarpıştılar. Bu ilk hattı geri çekilmeye zorladıklarında zaferi kazandıklarını düşündüler. Fakat bu dağılan bir ordunun kaçışı değildi. Bayezid'in katmanlı savaş düzenimin bir sonraki aşamasıydı. Şövalyeler tepenin gerisine ulaştığında karşılarında tükenmiş askerler bulmadı. Bizzat Yıldırım Bayezid'in komuta ettiği Yeniçeriler ve savaşa henüz girmemiş taze sipahi kuvvetleri onları bekliyordu. Şimdi Yeniçeriler merkezde önlerini keserken Osmanlı sipahileri kanatlardan harekete geçti. Önlerinde taze birlikler, yanlarında kapanan süvariler. Osmanlı baskısı arttıkça Fransızların ilerleyişi yavaşladı. Ardından tamamen durdu. Fakat savaş henüz bitmemişti. Fransızların ön hatta uğradığı yıkımı gören Macar kralı Sigismund, geride kalan kuvvetlerle saldırıya geçti. Macarlar, Almanlar, Hospitalyer şövalyeleri ve diğer müttefik birlikler Osmanlı hattına yüklendi. Bir an için savaş yeniden dengelendi. Sigismund'un askerleri Osmanlı merkezini zorlamaya başladı. İşte tam bu anda savaşın kaderini belirleyen kuvvetlerden biri sahaya çıktı. Sırp kralı Stefan Lazareviç. Kosova'dan sonra Osmanlı'ya bağlılık yemini etmişti. Aynı zamanda Yıldırım Bayezid'in kayınbiraderiydi. Komutasındaki ağır Sırp süvarileri savaşın kritik anına kadar geride tutulmuştu. Bayezid onları erken kullanmadı. Doğru anı bekledi. Ve o an geldiğinde Sırp süvarileri Macar hattının yanına ve gerisine saldırdı. Bu darbe çoktan yıpranmış olan Haçlı ordusunun sonunu getirdi. Haçlılar Tuna'ya doğru kaçışmaya başladılar. Bazıları gemilere ulaşmaya çalışırken nehirde boğuldu. Macar kralı Sigismund canını güçlükle kurtararak Tuna'daki gemilerden birine ulaştı. Nibolu önlerindeki savaş birkaç saat içinde Avrupa şövalyeliği için büyük bir felakete dönüştü. Fransa ve Burgonya'nın en tanınmış savaşçıların çoğu öldürüldü. Kaçamayanlar Osmanlı askerlerine esir düştü. Yıldırım Bayezid, Rahova'da Osmanlı esirlerinin öldürülmesine çok öfkeliydi. Ertesi gün bazı kaynaklara göre 3000'e yakın Haçlı esiri Bayezid'in emriyle topluca infaz edildi. Fakat herkes aynı akıbeti yaşamadı. Esirlerin arasındaki yüksek rütbeli soylular diğerlerinden ayrıldı. Çünkü onlar yalnızca savaş esiri değildi. Aynı zamanda büyük fidyeler getirebilecek değerli tutsaklardı. Onlardan biri daha sonra Korkusuz Can adıyla tanınacak Nevers kontu Jean'dı. Anlatıya göre Jean, Yıldırım Bayezid'in huzuruna çıkarıldı. Önünde af diledi. Yıldırım Bayezid, karşısındaki mağlup şövalyeye sert ama gururlu bir şekilde seslendi. "Jean, sen büyük bir prensin oğlusun. Memleketine döndüğünde bu yenilgi senin şerefinin üzerine bir gölge gibi düşecek. İstesem senden ve yanındaki soylulardan bir daha bana karşı silah kaldırmayacağınıza dair dininiz ve şerefiniz üzerine yemin alabilirdim. Ama bunu istemiyorum. Dön ülkene. Krallarınızı, prenslerinizi ve şövalyelerinizi yeniden topla. Bu lekeyi silmek için bir daha üzerime gelmek istersen gel. Savaş meydanında seni yine bekliyor olacağım." Bu sözler yalnızca Jean'a söylenmiş birkaç cümle değildi. Nibolu'da yenilen bütün Avrupa'ya verilmiş açık bir meydan okumaydı. Çünkü Nibolu, Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini güçlendiren, Avrupa'nın büyük Haçlı hamlesini durduran ve İslam dünyasında
Bayezid'in gazi hükümdar itibarını büyüten büyük bir dönüm noktasıydı. O gün Tuna kıyısında Avrupa şövalyeliğinin yenilmezlik efsanesi çamura gömüldü. Yıldırım adıysa bir kez daha hızın, kararlılığın ve savaş meydanındaki soğukkanlılığın simgesi oldu. Tarih 6 yıl sonra Bayezid'in karşısına bu kez Timur'u çıkaracaktı. Fakat Ankara'da yaşanacak yenilgi, Nibolu'da kazanılan zaferin büyüklüğünü değiştirmez. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenerek ve yeni tarih belgesellerini kaçırmamak için kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tarihle kalın. Hoşça kalın.